Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz 2 şiş 5 şiş görünümlü patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Yeşil ve krem tonlarında. Şişlerimizi hanımlar 3 numara böyle kısa 2 şiş ile yaptım. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım hanımlar. Görüntü itibariyle hiçbir şekilde 5 şiş patikten farkı yok. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikişimiz yok. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Bu tarz böyle kilim deseni tarzında model sevenler için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. Yeşil ipimle burundan başlayacağım patiğe. Öncelikle ipimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek olarak patiğime başlayacağım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın patiğimizin arka yüzündeyiz. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde bakın ön yüzdeyiz hanımlar. Artık ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. 2 kenardan da artırma yapıyoruz. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra buraya bir tane şöyle ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Birinci artırmamızı sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan yaptık. 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Hanımlar arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. İlmeklerimi gördüğünüz gibi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim. Tekrar artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen ikinci ilmeğimi örüyorum. Ardından buraya bir adet ilmek attım. Yeniden artırmamı yaptım. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yeniden buraya bir tane artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde şimdi 16 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yok. İlmekleri ters olarak öreceğiz. Hanımlar artırma işlemini ön yüzde yapıyoruz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra bir de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırma yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar. Geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. İlk 2 kenar ilmeğimi aldım. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. İlk 2 ilmeğimden sonra tekrar artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar buraya da bir tane şöyle ilmeğimi attım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimde 18 ilmeğim oldu. Patiğimizin burnu bu şekilde örülecek hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Böyle devam edeceğiz. Ve hanımlar ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelimi kurdum.
hani 36 numara yapmak isteyecekler, yine 28 ilmek olana kadar artırabilirler hanımlar. Bu ön boydan patiklerini küçültebilirler. Fakat ben 41 numara 40 numara yapmak istiyorum diyorsanız da şişinizde 30 ilmek olana kadar artırın. Hani o kadar artırınca da modelin nasıl kurulacağını örerken sizlere anlatacağım. Ama dediğim gibi ben 28 ilmek olana kadar artırdım. Benim ölçülerime göre tam geldim. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm ve geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Bunun için öncelikle bu krem ipimin ucunu hemen şurada yeşil ipime bağlayacağım. Şöyle sıkılıyorum buraya. Şimdi krem ipimi şöyle yaklaştırdım. Hanımlar, ben 28 ilmek olarak başladım. Kenardan 3 ilmek kremimi örerek başlayacağım. Eğer ki siz 30 ilmek yaptıysanız kenara 4 ilmek krem örmeniz gerekiyor. 4 ilmek krem. Ben 3 tane kremimi örüyorum. Modelimin hanımlar hemen birinci sırasını ön yüzde kurmaya başlıyoruz. Her 3 sırada bir modelimiz kendini tekrar ediyor. 3 tane kremimi ördükten sonra hemen yanına bir ilmek yeşil örüyorum. 3 kremden sonra bir yeşil ördüm. Model aralarında 6'şar ilmeğim var. 6 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yanına bir ilmek yeşil. Bu aşamada ip geçişlerini hanımlar böyle arkada çok sıkmayalım. Bu şekilde sıkmayalım. Bakın modelimiz bozulur. Düzgün durmaz. Patiğimiz esnek olmaz. Bakın şöyle esnek bıraktım arkada. 6 krem bir yeşil ördüm. Şimdi yeniden 6 tane krem öreceğim. Toplam 4 model yapıyoruz hanımlar. Şeklimizden 4 tane yapacağız. Yeniden bakın 6 tane kremimi ördüm. Yanına bir yeşil örüyorum. Tekrardan 6 krem, 4, 5, 6. Yanına 4. modelim için bir tane yeşil örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de krem ile ördüm. 30 ilmek başlayanlarda da son 4 ilmek krem olacak. Modelimizin ilk sırası ön yüzde böyleydi. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim ve modelimin ikinci sırasını yapacağım. Bu sıramızda ön yüzde bir tane yeşil örmüştük. Bu yeşillerin sağındaki ve solundaki kremleri de yeşil öreceğiz. 3 yeşil olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Yeşilimin hemen yanındaki ilmeğime bakın. Şöyle yeşille öreceğim. Yeşil ipimi kremin altından geçirerek şöyle çaprazlamasına aldım. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. 3 tane yeşil örüyorum. Bu defa aralara 4'er tane krem öreceğim. Kremimi aldım. 4 tane krem. 3 ve 4. Tekrardan modelim için 3 tane yeşil. 4 tane krem. Gayet kolay, şık, güzel bir model hanımlar. Tekrardan 3 tane yeşil örüyorum. 4 tane de krem öreceğim hemen yanına. 3 ve 4. Yeniden 3 tane yeşil ve son 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Arka yüzde modelimin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz ve modelimizin 3. ve sonuncu sırasını yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar şöyle kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına şöyle çaprazlamasına bakın kremimin altından geçirerek şöyle yeşil ipimi alıyorum. 2 yeşil, ortaya bir krem, yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık. Şimdi model aralarında 2'şer tane kremim var. 2 tane kremimi öreceğim. 1, 2. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. İlk modelle aynı şekilde 2 tane yeşil, 1 tane krem, 2 tane daha yeşil. Model arası için 2 ilmek kremimi örüyorum. 1, 2. Şimdi 3. modelimi yapacağım hanımlar. 2 yeşil, 1 krem, 2 tane daha yeşil örüyorum ve model arası için 2 ilmek kremimi ördüm. Sonuncu modelimi de aynı şekilde yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 ilmek yeşil. Şişimde kalan son bir ilmeğim var. Bunu da krem ile örüyorum. İlk modelimi tamamladım hanımlar. Birinci modelimiz böyleydi. 3 sırada tamamladık. Şimdi hemen ikinci modele başlayacağız. Hanımlar ilk modeli ön yüzden kurmuştuk. Bu defa modelin yapısı gereği ikinci modeli arka yüzden kuracağız. İkinci modelin ilk sırasındayım. Bu hanımlar bakın 2 yeşilin arasında bir tane krem var. Sadece bu kremleri yeşil ile öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Hemen yanına bir tane daha krem ve bir daha krem ördüm. Kenarda toplam 3 kremim oldu. Hemen ortaya bir tane yeşil örüyorum. İlk modeli yaparken de kenarlarda 3'er tane kremimiz vardı. Aralarda 6 tane kremimiz vardı. Bir yeşilimi ördüm. Şimdi arka yüzde olduğum için 6 kremi tersten örüyorum. Ve bir yeşil. 6 krem. 3, 4, 5, 6. Bir tane yeşil. Yeniden 6 tane krem. 3, 4, 5, 6. Bir tane yeşil. Ve şişimde kalan son 3 ilmeğimi de krem ipimle örüp arka yüzde modelimin birinci sırasını tamamladım. Model yapısı gereği hanımlar ilk modeli ön yüzde kurmaya başladık. İkinci model arka yüzde. Üçüncü model ön yüzde. Dördüncü model arka yüzde olacak şekilde devam edecek. Şimdi ön yüzde ikinci modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek krem ördüm. Buralarda bir tane yeşilimiz vardı. Bu yeşilimi 3 yeşil olarak öreceğim. 1, 2, 3 yeşil ördüm. Sonra krem ipimi alıyorum. Model aralarında hanımlar 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. 4 krem ördük. Şimdi 3 yeşil öreceğiz. 1, 2, 3. Tekrardan 4 tane krem. Yanına 3 tane yeşil örüyorum. 4 tane krem. Ve 3 tane yeşil öreceğim. Hemen şöyle yeşil ipimi de alayım. 3 tane yeşil. Şişimde son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da krem ile örüp sıramı tamamladım. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyi modelimin 3. sırasını yapacağım hanımlar. İkinci modelimin 3. sırası. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ardından kenar ilmeğimden sonra şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi aldım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil örüyorum. İlk modelimi yaptım bakın. Arka yüzde 3. sıramı kurdum. Model aralarında 2'şer tane kremimiz vardı. 2 kremimi örüyorum. Diğer modelimi yapacağım şimdi. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. İkinci modelimi de yaptım. Model arasında 2 kremim vardı. 2 ilmek kremimi örüyorum. Üçüncü modelim için 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Yine model arası için 2 kremim var. Sonuncu modelimi yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Ve şişimde son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi de krem ipimle ters olarak örüyorum. Şimdi hanımlar ikinci modelimizi de bitirdik. Gördüğünüz gibi ilk modelimizi ön yüzde kurmaya başlamıştık. İkinci modelimizi arka yüzde kurduk. Üçüncü modelimizde yine bakın ön yüze denk geldi. Modelin kurulumu gereği ön yüzde tekrar kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına 2 ilmek daha ördüm. Yine bakın kenarda 3 kremim oldu. Tekrardan yeşilimi alıyorum. Ortaya 1 yeşil. Devamında 6 krem 1 yeşil diye devam edecek. Hanımlar modelimizin kurulumu hepi topu bu kadar. 6 krem 1 yeşil. 6 krem 5 6 1 yeşil. 6 krem 5 6 1 krem. Ve şişimde kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3. modeli de başlattık. Hem 3 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz hanımlar. Modelimizin hepi topu bundan ibaret. Hanımlar ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda bakın sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model kurdum. 8. modelim biter bitmez de hemen bilek ayrımına geçtim ve yanlarda yine aynı modeli devam ettirdim. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınızın üzerine ölçerek yapın. Şöyle ki hemen manken ayak üzerinde göstermek istiyorum. Bu şekilde hanımlar ölçüyü alacaksınız. Bakın ayak burnundan itibaren şöyle tutun. Bu ön bölümünü bilek bölümüne kadar örmeniz gerekiyor. Hani ben 8 model ördüm ama belki siz 9 öreceksiniz. Belki 10, belki 6, belki 7. Yani bu tamamen öreceğiniz ayağa göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde hanımlar patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım gelelim. Ardından da birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda buraya 8 tane modelimi kurdum. Sayalım 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi hanımlar bilek ayrımını yapacağız. Bakın bu bölümü yapacağız. Burada modelimiz en baştaki, bakın en sağdaki modelimizi yine yapmaya devam edeceğiz. Ortadaki modelimiz de bakın haroşalı bölüme gidecek. Bu patiğimin bu bölümlerinde hanımlar ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi 28 ilmeğim vardı. Bilek ayrımı yapmak için 14 ilmeklerimi ikiye ayıracağım. 30 ilmek başlayanlar da 15 ayıracaklar hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce sağ kenarımızı yapacağız hanımlar. Tekrar buradaki modelimi yapmaya devam edeceğim. Hemen şu ortadaki bir ilmek kremimi yeşil olarak örüyorum yine modelin devamı için. Bakın kenarda 4 ilmeğim oldu. 3'ü krem, 1'i yeşil. 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Diğer 7 ilmek de haroşa olduğu için hanımlar yine düz öreceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeği örerken hanımlar öndeki 2 ilmeği bilek ayrım bölümünde yer değiştirerek öreceğim. Şöyle bakın. Yer değiştirdim. 14. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bilek ayrımında hanımlar ilmekleri bu şekilde yer değiştirme sebebimiz şu. Bu bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar bu sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekler yedek şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirebilirsiniz. Ben de yedek şiş olduğu için diğer şişimle devam edeceğim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Çünkü dediğim gibi öncelikle sağ kenarımızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte haroşa olduğu için toplam 7 ilmek düz örüyorum. 5, 6, 7. Sonrasında hanımlar arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters öreceğim. 7 ilmek düz ördükten sonra diğerleri ters örülecek. 2 ilmek daha ters ördüm. Bakın buraya model kurulumuna devam ediyorum. Bu defa 3 ilmek yeşil öreceğim. Ardından yeşilimi bıraktım. Kremimi aldım. 2 ilmek kremimi ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada da aynı modelimiz devam ediyor. Yine kenar ilmeğimi aldım. Hemen ardından modelimin 3. sırası için şöyle yeşil ipimi alıyorum elime. Buraya 2 yeşil, 1 krem, 2 tane daha yeşilimi örüyorum. Bu şekilde. Sonra yeşilimi bıraktım. Kremimi elime aldım. Hanımlar hemen yeşilin yanındaki bir kremi düz ördüm. Kalan 7 ilmeğim de yine haroşa olduğu için bunları da düz örüyorum. Bilek ayrımına yine geldik. Geri dönüyorum. Yine burada kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim arka yüzdeyim. Düz örüyorum haroşalarımı. 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın burada bir model bitti. İkinci modele başlayacağım. İkişer yeşilimin arasındaki bir kremi yeşil öreceğim. Hem ön hem arka yüzde model kurulumuna devam ediyoruz hanımlar. Bakın ortaya bir tane yeşil örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi krem örüyorum. İkinci modele de başladık yandan. Bu şekilde. Bakın hanımlar modelimiz devam ediyor. Burada da 2 diş haroşamız oldu. Patiğimizin yan kenarı böyle, sağ kenarı bu şekilde devam edecek hanımlar. Ben bu sağ bölümüne, bu sağ kenara toplamda bu kenarımızda 14 ilmek haroşa olana kadar devam ettim. Ve bu zamana kadar da hanımlar modelimi son ana kadar da bakın bu şekilde kurdum. Toplamda kaç tane model oldu yan tarafta hemen onu da söylemek istiyorum. İlk 8 ilmeğim modelimin başındaki ilmeğimdi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arka bölüm için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yapmışım. Ön bölümünde 8 modelim vardı. Arkada 9 model sığmış. Hanımlar bu aşamada siz mutlaka patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Yani şöyle ki patiğinizi bu şekilde ayağınıza tutacaksınız. Şöyle. Bu yan bölümünü hanımlar bakın şöyle tuttuktan sonra yan bölümünü şöyle ayağınızın kenarına getirip bu topuğunuzun kenarına kadar örmeniz gerekiyor. Hani ben bu kadar ördüm ama 14 diş haroşa olacak şekilde ördüm ama belki size göre bu küçük gelecek, belki daha büyük gelecek. Hani bunu bilemiyorum. Tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle mutlaka ayaklarımıza ölçerek yapalım. Şimdi sağ kenarımızı bu şekilde tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar ben burayı ördüm geldim. Toplamda buraya 14 diş haroşamı ördüm. Krem ipimi bu sol tarafta bıraktım hanımlar. Artık yeşil ipimize de işimiz kalmadı. Yeşil ipimi de keseceğim. Şöyle.
arka bölümü tığ ile sıkıştırarak gizleyeceğim hanımlar. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle bakın zincir yöntemiyle düğümleyerek bu arka bölüme yeşil ipimin ucunu gizliyorum. Ucunu da artık ilmek aralarından geçirerek buralardan şu şekilde saklayacağım. Evet hanımlar, şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye bu ilmeklerimin içinden tığ yardımıyla ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa ilmekleriniz şişte bekleyebilir. Benim yedek şişim var ama ben yine de hanımlar şişimi çıkartıyorum. Patiğimin tabanını örerken bu şişler beni rahatsız etmesin, elime takılmasın diye şöyle bir tane ip geçireceğim. Burada maksat ilmekler kaçmasın. Bu ilmeklerimizi sonra patiğimizin topuğunu yaparken kullanacağız yeniden bu şekilde. Şu ipimin ucunu da bağlıyorum. Şöyle ipimiz açılmasın diye. Kalem ipimi de hanımlar şurada şöyle keseceğim. Minik bir miktar bırakıp kesiyorum. Patiğimin sağ kenarını bitirdim. Şimdi sol kenara başlayacağım hanımlar. Kalem ipimi bu sol taraftan bilek bölümünden ekleyeceğim. Yine buradaki hanımlar bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Buradaki ilk 7 ilmeğimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Şöyle. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine krem ipimin ucunu kendine bağlayacağım. Şuraya şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Şimdi 7 ilmek haroşa düz olarak öreceğim. Şu 2 oldu. 3. Krem ipin ucunu şöyle gizleyerek götüreyim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Şu kenarda kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğim. Modelimi de hanımlar burada tekrar kuracağım. 7 haroşamdan sonra 3 ilmek daha düz ördüm. Tam bu ortaya bir yeşil öreceğim. Yine model kurulumuna burada da devam ediyoruz hanımlar. Bir ilmek yeşilimi ördüm. Hemen şöyle yeşilimin de ucunu bağlayayım. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bir yeşilden sonra 3 tane kremimi örüyorum. Bakın buraya da modelimizi başlattık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu defa buraya 3 tane yeşil öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek daha krem ördüm. Şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi elime alıyorum. Buraya 3 ilmek yeşil örüyorum. Yanına 2 tane daha krem öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar son 7 ilmeğimiz haroşaydı. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için bilek bölümündeki burayı düz öreceğim. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Kenardaki modelimizi de ön yüzü düz, arka yüzü ters olacak şekilde öreceğiz. Model kurulumuna da devam edeceğiz. Tekrardan ilk 7 ilmeğim haroşa. Yine haroşalarımı örüyorum öncelikle. 7 ilmek haroşamdan sonra buraya bir ilmek daha düz ördüm. Modelimin 3. sırasını yapacağım. Bakın şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi aldım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşilimi örüyorum. Kenardaki bir ilmeğimi de krem ile ördüm. Bakın buradaki bir modelimizi bitirdik bile. Geri dönüyoruz. Hemen modelin biri bitmez diğerini başlatıyorduk. Arka yüzden yine ikinci modeli de başlatacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2 yeşilimi krem ile örüyorum. Tam bu ortaya bir tane yeşil örüyorum. Şöyle. Son 7 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Hanımlar şöyle geri döndük, ön yüzdeyiz. Baktığımız anda burada da 2 diş haroşamız oldu. Sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Buraya da aynı şekilde 14 diş haroşamı yapacağım. Sizler sağ kenara ne kadar haroşa yaptıysanız, ne kadar ördüyseniz sol kenara da eşit olarak örmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte sol kenarımızı tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında ördüm. Burada da yine 14 sıra haroşam oldu. Hanımlar ipimizin, bu krem ipimizin burada bilek bölümünde değil de diğer tarafta kalması gerekiyor. Bu nedenle bir sıra daha, sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine öreceğim. 7 haroşamı yine örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Maksat burada hanımlar ilmekler kenarda kalmalı. Şöyle bakın. Haroşalı bölümde değil de diğer tarafta ipim kaldı. Şimdi hanımlar yine buradaki yeşil ipimi keseceğim. Diğer tarafta olduğu gibi arkaya böyle bir gizleyerek saklayacağım. Şöyle ipimi bir çekeyim buradan. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın güzelce bir gizleyelim ipimizi önce. Şöyle ardından da ipimizin ucunu şöyle ilmek aralarından geçirerek şuralardan saklayalım ki çirkin bir görüntü oluşmasın. Görünmesin arkada. Temiz olsun patiğimizin içi dışı.
Şimdi de buradaki 14 ilmeğimizi hanımlar diğer kenarda olduğu gibi şöyle yapacağız. Yine ilmeklerin içinden tığ yardımıyla ip geçireceğim. Şişimden bırakıyorum ilmeklerimi. Sonra sırasıyla tığımı alıyorum. Ve bu ilmeklerimin içinden şöyle ip geçireceğim. Yine bu ilmeklerimizi hanımlar patiğimizin topuk bölümüne geçince kullanacağız. Şişimizi alacağız. Şimdilik kaçmadan burada beklesin. Krem ipimin ucunda kenarda minik bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi geldik patiğimizin tabanına. Taban bölümünde hanımlar şöyle 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Şöyle ki yeşil ipimi hemen uçtaki bu yeşil ipime bağlıyorum. Burun bölümünde yine yeşil ipimizi kullanacağız hanımlar patiğimizde. Şöyle bakın, hemen model üzerinde de göstereyim. Şöyle burun bölümünde yeşil ipimizle öreceğiz patiğimizi. Patiğimize 12 ilmek başlamıştık. 12 ilmek başladığımız yerden ön yüzden itibaren 12 ilmek çıkaracağız hanımlar. Şöyle ilk ilmeğimizi şu kenara giriyorum. Bakın biraz sert olduğu için tığımla çıkaracağım buralardan ilmekleri. Şu birinci ilmeğim. Tığımla çıkarttım, şişime taktım. Bakın şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. 5, 6, 7, 8. Devam ediyorum yine. Şu 9. ilmeğim. 10, 11 ve son kenar ilmek yerine şuraya da giriyorum. 12. ilmeğimi de biraz sık olduğu için şöyle tığımdan yardım alarak çıkaracağım. 12. ilmeğimi de çıkarttım. Yine bu bölümde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde burun kısmından başlayarak tabanımızı öreceğiz. Sırasıyla ilmeklerimi ters örüyorum. Böyle. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ki yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde hem patiğimizin tabanı üst bölüme eklenmiş olacak hem de ilmek sayılarımız artacak. Bakın sıradaki kenar ilmeklerim bakın hemen şurada görünüyor. Şurası. İlmeğin iki kanadına birden şişimle giriyorum. Şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şişimdeki diğer 12 ilmeğimi düz öreceğim. Bir ilmek de kenardan çıkarttım. 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi ön yüzde bu sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de yine ön yüzde sol kenardan çıkaracağız. İlmeklerimin hepsini örüyorum. Ve bu taraftaki kenar ilmek yerinden de hanımlar bakın yeri burası. Gelip bir adet şöyle ilmek çıkarttım. Şişimde 14 ilmeğim oldu. Sağdan ve soldan birer tane ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizin hepsini arka yüzde ters örüyoruz. İlmek çıkartma işlemi sadece ön yüzde. İlk ilmeği sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkararak yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm yine. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Aynı yere iki kere girmiyoruz hanımlar. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Buradan şöyle bir tane ilmek çıkarttım. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 15 oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Ardından sol kenardan da bir adet ilmek çıkaracağım ve böylece şişimde 16 ilmeğim olacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve bu tarafta da yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizin hepsini patiğimizin arka yüzünde normal ters olarak örüyoruz. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ve sıradaki kenar ilmeklerim bakın burada. Buraya şöyle giriyorum şişimle. Bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 17 ilmek oldu. Şimdi ön yüzde sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonra sol kenardan da bir adet ilmek çıkaracağım. Ve böylece şişimizde 18 ilmeğimiz olacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve bu sol kenardan da hanımlar bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkarttım. Bakın 5 şiş patik burnu gibi oluyor bu şekilde.
Şimdi hanımlar biz bu işleme nereye kadar devam edeceğiz? Bu yeşil kenar ilmek yerlerine kadar, yani şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimin üst bölümünü ben 28 ilmek olarak yapmıştım. Tabanımda 28 olacak. 30 ilmek başlayanlar yine 30 ilmek olana kadar bu şekilde hanımlar bu yeşil kenar ilmek, son kenar ilmek yerlerine kadar, burun kısmında buraya kadar patiklerini örecekler. Şimdi hep birlikte patiğimizin burun kısmını tamamlayalım, gelelim. Sonra da taban bölümünün nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin bu burun kısmını ördüm, geldim. İlk ilmeğimi bu sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar, artık 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Şu anda arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak öreceğim. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Artık 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz hanımlar patiğimizin tabanına. Böyle kenarlardan ilmek alarak artırma yapmıştık. Artık artırma olmayacak. 28 ilmek olarak örülecek. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Arka yüzde olduğum için tersten kestim. Şimdi 27 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum hanımlar. Artık patiğimizin taban bölümünü kremle devam edeceğiz. Bu şekilde. Krem ipimi ekliyorum hanımlar, hemen burada şöyle. Burada hanımlar yapacağımız işlem şu. 27 ilmeğim kalmıştı. Bu defa bakın krem kenar ilmek yerine şöyle giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu hanımlar. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Hemen burada krem ipimin ucunu da şu yeşilime bağlayayım. Artık yeşil ipimizle de işimiz kalmadı. Şu 2 tane sıkı bir düğüm attım önce. Yeşil ipimin ucunu kesiyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi, hatta krem ipimin ucunda şöyle gizleyerek götürdüm, düz olarak öreceğiz. Son 2 ilmek kalana kadar. Hanımlar artık yapacağımız işlem böyle. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesim yapacağız. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesim yapacağız ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim, bakın krem olan yere giriyorum artık. Kremli bölümlere geldik. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum burada. Şöyle. Geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine öreceğim hanımlar. Burada önemli olan kenar ilmek yerlerinden hanımlar aynı yerden 2 kere ilmek çıkartmayalım. Ya da bir tane kenar ilmek yerine atlayıp da bir diğerinden ilmek çıkartmayalım. Bakın ipim benden tarafta, bu son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten kesim yapıyorum. İlmek çıkarırken ön yüzden çıkarıyorduk. Bakın yine sıradaki kenar ilmek yerim burası. Girdim buraya ve ilmeğimi çıkarttım. Böyle devam ediyor hanımlar. İlmek çıkarttıktan sonra diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Dediğim gibi burada püf noktası şu. Bu kenar ilmek yerlerinden aynı yerden asla 2 kere ilmek çıkartmayın ya da bir kenar ilmek yerine atlayıp diğerine geçmeyin hanımlar. Patiğimizin tabanı eşit şekilde olmaz, yoksa eşit şekilde ilerlemez, simetrik durmaz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ikisini ön yüzdeyim. Düzden kestim ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Bakın bir önce buradan çıkartmıştım. Şimdi yerim burası. Buraya girip bir adet ilmek çıkartıyorum ve yeniden 28 ilmeğim oluyor. Patiğimizin tabanı 28 ilmek üzerinden böyle ilerleyecek. Hanımlar biz bu işleme, tabanımızı örmeye son kenar ilmek yerlerine kadar, buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin tabanını 28 ilmek üzerinden örelim, gelelim, sonra birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin tabanını bu şekilde ördüm ve geldim. En son ilk ilmeğimi sağdan, ikinci ve sonuncu ilmeğimi de böyle sol taraftan çıkarmıştım. Şimdi hanımlar burada ipimize takmış olduğumuz yandaki 14 ilmeğimiz vardı. Şimdi topuğumuzu yapacağımız için bunu şişime şöyle aktarıyorum. İpimi çekip ilmeklerimi öyle de takabilirdim, fakat ilmeklerim kaçmasın diye böyle garantiye aldım. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi şişime takacağım.
Sonra da hemen şu ipimi çekiyorum. Burada hanımlar şu ipimin krem ipimin ucunu kesmiştim. Bunu da ipime bağlayayım. Sağlam olsun diye. Şimdi buradaki geri dönmeyeceğim hanımlar. Buradaki 14 ilmeğimi de sıra sonuna kadar öreceğim. Şimdi ipimin ucunu gizleyerek götüreyim ki sonradan bir de gizlemekle uğraşmayalım. Kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Yine kenardaki 7 haroşamı öreceğim. Düz olarak. Şu 7. ilmeğimdi. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Sonrasında diğer taraftaki ipimize takılı olan 14 ilmeğimizi de yine şişimize alacağız hanımlar. Onları da öreceğiz. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanmış olacak. Bu durumda hanımlar sağ ve sol kenarda 14'er ilmeğim vardı. Tabanda da 28 ilmeğim vardı. Hepsini toplayınca toplamda 56 ilmeğimiz olacak. Siz eğer ki 30 ilmek olarak artırdıysanız sağ ve solda 15 ilmek, tabanda da 30 ilmek, toplamda 60 ilmeğiniz olacak şişinizde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu sarı ipimi de açacağım. Buradaki ilmeklerimi de şöyle şişime takacağım. Sonra bunları da öreceğim yine. Sırasıyla ilmeklerimi şişime takıyorum. Sonuncu ilmeği de taktım ve yine ipimi çekiyorum artık. Ve hemen buraya hanımlar şöyle arka yüzde olsun düğümümüz. Yine şuraya bağlıyorum ipimin ucunu. Sökülmesin diye. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine öreceğim. Buraları ters örüyorum. Kenardaki son 7 ilmeğim haroşaydı. Sadece son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunları da düz örüyorum. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplandı. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar bakın. Hepsi aynı şişte duruyor. Şimdi topuğumuzu keseceğiz hanımlar. Topuk kesimi de bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Sizin eğer ki şişinizde 60 ilmeğiniz varsa sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor hanımlar. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bu ayırdığım yer belli olsun diye de şöyle buradan bir ip geçirivereyim. Şurasına sadece yerimiz belli olsun diye hanımlar şöyle şurayı belli ettik. Şimdi topuğumuzu yapacağız hanımlar. Topuk yapımında ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24.'yü örerken kesim yapacağım. Sizin eğer ki şişinizde 60 ilmeğiniz varsa ilk 25 ilmeği öreceksiniz. 26.'yı örerken kesim yapacaksınız. Öncelikle 7 haroşamı öreceğim. 5, 6 ve 7. ilmeğim haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Şurada ipimin ucu vardı. Onu da gizleyerek götüreyim hanımlar. Şöyle 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24.'yü örerken öndeki ikisini alıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24.'de kesim yaptım. 60 ilmeğiniz varsa 25 ilmek öreceksiniz. 26.'da kesim yapacaksınız. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştım. Kesimimi yaptım. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz var. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kesim yaptığım ilmeğimi. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunu düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız hanımlar. 30 ilmek olanlar da her defasında 25 ilmek örecek. 26.'yü örerken kesim yapacaklar. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 6-7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Şimdi kesim yaptık. Yapacağımız işlem şu. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24. örerken kesim yapacağız. Hanımlar, biz bu kesme işlemine bu işaretli yere kadar devam edeceğiz. Yani şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bakın işaretli yere kadar kestim ve geldim. Artık buradan bu ipimi çekiyorum. Şimdi ilk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olmak üzere böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Tığımı elime aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son ikişer ilmeğim kaldı. Yine bunları da alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da aynı şekilde aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Topuğumuza da bakalım. Şöyle düğüm atarak ipimin ucunu patiğimin arka bölümüne gizliyorum. Evet hanımlar, bakın patiğimizin topuğu bu şekilde oldu. Patiğimizi böylece bitirdik hanımlar. Görüntü itibariyle şeklimiz bu. Ben bir de patiğimin kenarına şöyle yeşil ipimle kenar oyası yaptım. Dileyen sade de kullanabilir. Kenar oyası yapmak isteyen varsa da benim gibi hemen yapabiliriz. Şöyle öncelikle yeşil ipimle şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. Topuğumu kestiğim yerden itibaren kenar oyama başlayacağım. Bakın. Şuraya önce ilmeğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı şöyle yapıyoruz hanımlar. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden batarak şöyle bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum ve sık iğnenin içine batarak şöyle bunu topluyorum. Bakın buraya bir tane kirpik oluşturduk. Ardından hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimizi sabitliyoruz. İlk modeli kirpiğimizi yaptık hanımlar. Şimdi diğerini yapacağız. Önce sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum ve sık iğnenin içine batarak şöyle kirpiğimi oluşturuyorum. Ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. Devam ediyoruz. Yine öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum ve sık iğnenin içine batarak şöyle kirpik oluşturuyorum ve öndeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Kirpiğimizi bu şekilde yapıyoruz kenar oyamızı hanımlar. Şimdi patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar aynı şekilde dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum artık. Hemen bu ipimin ucunu da şöyle gizleyeceğim. Arkadan çıkmasın ayağı giydikten sonra diye. Gizleyeceğim. Sonra makine ayağımıza giydirelim. Patiğimize bakalım. 5 şiş görünümlü harika bir model oldu. Gördüğünüz gibi baştan sona da kısa 2 şişlerle patiğimi tamamladım. 5 şiş patik sevenler ve bilmeyenler için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. İşte hanımlar, patiğimiz böyle. Bakın her yeri. Hemen bir de
Makine yama da getireyim hanımlar, patiğimize öyle de bakalım. Hani videoda da devamlı örerken de söyledim hanımlar, lütfen ayağınıza ölçün, biçin, öyle yapın. Hani ayağınıza deneyin örerken, tutun ayağınızı önünüze koyun. Ya deneyin, sonra hani büyük oldu küçük oldu falan diye yorumlar gelince hani gerçekten üzülüyorum. Mutlaka deneyin. Bakın patiğimiz bu şekilde. Tabanımız, patiğimizin kenarları böyle. Harika bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.